Arkadaşlar, yeni bölümden herkese selamlar. Şimdi yeni rotamıza giderken Çeşmebaşı buldum ama çeşme kurumuş. Yalnız buranın arka manzarası çok güzel. Bu taraftan Kızılırmak geçtiği için her yer yemyeşil. Arkadaşlar, bugün Nevşehir'de birkaç noktayı gezeceğiz. Önce Nevşehir merkeze uğrayıp orada Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi'ne çıkacağız ilk olarak. Ardından Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ve Maz Yeraltı Şehri'ni gezeceğiz. En sonunda da Derekuyu Yeraltı Şehri'ni gezerek bugünkü gezimizi tamamlamış olacağız. Tabii ki bütün bu gezi rotası, bütün bunlar tek videoya sığmayacağı için ben bu videoları, gezdiğimiz yerleri bölüm bölüm paylaşacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Derinkuyu Yeraltı Şehri'ne 91 kilometre bir mesafemiz var. Olacak. Ondan sonra onunla yakın bir iki aynı şekilde yeraltı şehri daha var. Oraları da göreceğiz, gezeceğiz. Umarım yakın zamanda şu yeraltı şehirlerini bir bitiririz. Kanal yeraltı şehriyle doldu resmen video, YouTube kanalım. Bu kadar çok yeraltı şehri olduğunu ben de bilmiyordum ama şaşırdım gerçekten de. Hem de bu sadece bu bölgede. Daha Türkiye'nin kalanını hiç bilmiyorum yani. Sadece Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir'di şu anda gezdiğimiz bütün yeraltı şehirleri. Çok ilginç. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Büyük Kayapa köyüymüş burası. Arkadaşlar bu yol Kırşehir Kesikköprü'den Nevşehir'in Gülşehir ilçesine giden yolu. Bu yol sakin olur ve tali yol olduğu için güzel manzaralar çıkar karşımıza diyerekten buradan gitmeyi tercih ettim. Yani şu ana kadar beğendiğim manzaralar da çıktı şahsen karşıma. Umarım böyle güzel manzaralarda devam ederiz. Ki ederiz gibi geliyor. Zaten Kızılırmak'ın kenarından Nari gideceğiz o tarafa doğru. Havalimanı Gülşehir. Dediğim gibi Gülşehir istikametine giden yol. O tarafta Kesikköprü, kahverengi bir tabela gördüm de Kesikköprü'yü işaret ediyormuş. Küçük Kayapa. Az önce Büyük Kayapa'daydık. Şimdi Küçük Kayapa'dayız. Herhalde aşiret gibi bir şey olsa gerek burası da. Bizim Sıdıklı gibi. Oo, güzel taş evleri var vallahi. Aynen şuralarda bakın. Ay doğmuş köyü. Tabii biz köyün içine girmiyoruz. Direkt dışarıdan döndük. Girseydik köyün içinde bir görürdük. Güzel olurdu. Ama yol o tarafa gitmiyor. Mezarlık.
Buraya çadır kurmuşlar. Mevsimlik işçiler mi acaba? Etrafın manzarası çok güzel yalnız. Yani tarlaları saymazsak arazi yapısı, o ağaçlık bölgeler, dağlık tümsek tepeler. Mısır tarlası. Şahinler köyü. Eşeklere bak. Kameraya görünmemiş olabilir. Hem şu nereye gittiğine dikkat et. Döneceksin de bizi biçmeden dön. Güzel köymüş çevresi falan. Bu köy bir çevre düzeni yapılsa Avrupa'nın o bakımlı köylerini aratmaz yani. De bizim köylüler ya da muhtar kendi civarından başka bir yere bakmıyor. Her yere baksana, şu otlar falan temizlense, güzel bir kaldırım yapılsa, sonra o boş arazilere güzel yeşil çim olur, başka bir şey olur, çiçek olur ekilse çok güzel olur yani. Ondan sonra kimse o Avrupa'nın bakımlı köylerine özenmez. Ama bizimkiler sadece seçime kadar bütün vaatler, muhtarları kastediyorum tabii ki, çalışmayan muhtarları ve belediyeleri. Seçimden sonra her şey bitiyor. Adamlar sanki rüyada uyanmış gibi bütün sözleri unutuyorlar. Eline bile bir hizmet imkanı verilmiş. Yapsana adam gibi. Millete hakkından hayır dua eder. Hem kendi eserin dersin, bakarsın böyle sevinirsin yani, mutlu olursun. İnsan öyle bir sanat eseri, böyle sanat, böyle güzel bir köy oluşturmanın, imar etmenin keyfini yaşamak istemez mi ya? Bizimkiler ne hikmetse çeşitli bahanelerle, zaten en büyük bahaneleri ekonomik kriz ya da ne bileyim yetersiz bütçe. Yani hepsini bir anda yapma. Adım adım yap. Kademe kademe yap. 5 yıl zamanın oluyor seçime kadar. 5 yılda kademe kademe yapsan ihtiyacın, yapılması gerekenlerin yarısını bitirirsin. Burası da Yeşilli köyüymüş. Ne güzel, tepelerin yamaçlarına oturtmuşlar evleri. Güzel manzara, böyle vadi manzarasına karşı. Allah. Ya evlerin, köylerin konumları çok güzel. İşte bir de çalışan şeyleri, kamu personelleri olsa, muhtardır, ne bileyim kaymakamdır ya da belediye başkanıdır. Artık o bölgeye, köye kim bakıyorsa
Yani baksana şuralar olduğu gibi evlerin, avluların dışı vahşi düzen duruyor. Yollar da güzelmiş, kıvrımlı kıvrımlı. Cümseyi çık, bayırı in, yolun keyfine bak. Hop taş binalar, taş evler, güzel köyler. Güzel köyü bulmuş, yapmış villayı hemşerim. Hacılar köyüymüş burası. Şimdi gelen köyün köyü. Göreceğiz. Burada çadırlar var. Mevsimlik işçidir büyük ihtimalle bunlar da. Bu mevsimde ne iş yapılır acaba? Üzüm toplamaya mı gelmiş? Burası da Yeşilyurt. Az önce biz bir Yeşilyurt geçtik sanki ya. Geri mi döndük? Ne yaptık? Yoksa tabelada Yeşilyurt istikameti diye yön tabelasına mı baktık Yeşilyurt'un oradan hatırlıyorsun? Ve çok güzelmiş burası ya. Oo, evlere falan bak. Evet, Kapadokya olduğu her halinden belli. Mağaralar, oyulmuş kayalar. Baksana şuralara. Bak. Bakın bakın ne söyleyeceğim. Üzüm bağları. Nevşehir'in üzüm bağları. Her yanda.
Yüksekli Köyü, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın sadrazam olduktan sonra doğum yeri olan Muşkara Köyü'nü cazibe merkezi haline getirmek için buraya yerleşenlere tanıdığı bazı özel imkanlardan sonra kurulmuş. O dönemde çevrede konar göçer olarak hayatını devam ettiren pek çok aşiret gibi Herikli aşireti mensuplarından bir kısmı da Nevşehir'e yerleşmiş. Sanatı, mesleği ve eğitim durumu müsait olanlar Muşkara Köyü'ne, yani bugünkü Nevşehir merkezine, tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar da çevrede farklı yerlere yerleşmişler. Herikli aşireti içerisinde var olan Yüksekli kolu mensupları bu köye yerleşmişler. Yüksekli Köyü de 1968 yılında Gülşehir ilçesinde örnek köy olarak seçilmiş. Bak, Gümüşkent'e dönüyor. Daha önce gezdiğimiz yer. Şu kavak yolun kenarında ne güzel durmuş öyle. Ve kavaklar. Ve kavaklar. Orada bir tane oyma bölge var orası. Kaya oyulması neymiş, onu da bir çıksam şuralara bir baksam çok iyi olur. Aynen. Bir çıkıp bakmak lazım. Bakalım. Bilgisi yok ama köyün tepede yan başta duruyordu. Köylüler büyük ihtimal kullanmıştır burayı. Burada bir göz daha var. Bak, şurası eski Romalıların kullandığı mezar tipinde bir oyma. Şurada aynı. Burada yine aşağı inen bir yapı var. Pencere, oyma nişler falan var. Şurada da güvercin yuvası tarzında küçük küçük oymalar. Köyün manzarası böyle. Burayı yakın zamanda köylüler kullanmış. Demir kapı falan takmışlar, yıkılmış. Ve burası bir kilise arkadaşlar. Ama adını bilmiyorum. Bulabilirsem koyarım. Freskler bayağı belli. Çoğu taşla mı atmışlar, kurşunlamışlar mı, ne yapmışlar, delik deşik olmuş ama freskler belli. Nişlerdeki freskler falan hep kazınmış. Bu küçük kilisenin dışarıdan görüntüsü. Bu dağın altlarına belki yeraltı şehri falan bile giriyordur yani. Zamanla toz toprak diye kapanmıştır. Ama yani buralarda kilise falan varsa gene öyle yeraltı şehri gibi bir şeyler de vardır büyük ihtimalle. Alta giden mağaralar gördüm böyle. Oyulmuş. Niş falan yapmışlar böyle. Oymuşlar. Büyük ihtimalle oralar tıkandı. Zamanla artık ne kadar eski, 1000 yıllık mı bilmiyorum da tıkandığı için her şey kapandı. Kimse de araştırmamıştır. Ama kilisenin daha freskleri, boyamaları duruyor yani belli. Eğer sonradan hırpalayıp
bozmasalarmış o şeyler daha olduğu gibi net bir şekilde görünürmüş. Şimdi yolumuza devam edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oralarda bir yerlerde yeraltı şehri vardır ama dolmuştur tabii, zamanla temizlenmemiştir de kalmıştır. Köyde böyle. Burada küçük bir çeşme yapmış köylüler. Şurada da kocaman bir havuz var. Köyün çocukları yüzerdir burada. Bizim köyde de vardı böyle küçük bir havuz. Yerin bağının içindeydi ama biz yüzerdik küçükken, çocukken. İçinde kurbağalar var şu anda. Evet, köyün çıkışındaki mağaralarda gezdikten sonra yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an 61 kilometre bir mesafemiz kaldı. Derinkuyu yeraltı şehrine, evet, Derinkuyu ilçesine. Dağlar hep oymuşlar, baksana. Küçük büyük pencereler hep var. Burası Kızılırmak'ın kenarı olduğu nasıl da belli. Her yer yemyeşil. Evet arkadaşlar, Nevşehir'in merkezindeki Kayaşehir'e geldik. Kayaşehir toplamda yaklaşık 437.400 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu devasa yerleşimin yalnızca kale etrafında bulunan 123.000 metrekarelik kaya oyma yamaç yerleşiminde geçmişe 6. yüzyıla uzanan manastırı 13. yüzyılın ilk çeyreğinde 1215-1217 tarihlenen bir Bizans dönemi kaya kilisesini, çok katlı mezarları
kamusal alanı, dini ritüel ve tören toplantı alanını, günlük yaşam mekanlarını, iş atölyelerini, kilit taşlarını ile desteklenmiş geçitleri, su tünellerini, bezirhanelerini, at ahırlarını ve dahasını keşfetmek mümkündür. Ayrıca adını alt kısmındaki Kaya Mescid'den alan Kaya Camii, Kara Camii ve Damat İbrahim Paşa Külliyesi de yamaç yerleşiminde karşımıza çıkan önemli yapılardandır. Kalenin güney yamacında kalan eski adıyla Rum Mahallesi kısmında ise çeşmeler, su tünelleri, Hagios, Georgios Kilisesi'nin günümüze ulaşan tek kalıntısı olan Çan Kulesi, bugün kilisenin yerinde Damat İbrahim Paşa'nın ilkokulu bulunmaktadır. Meryem Ana Kilisesi, Rum Hamamı gibi anıtsal yapılar bulunmaktadır. Alan üzerinde 312 adet mekan açığa çıkarılmış olup 700 galeri oda mevcuttur. Yüzlerce odadan oluşan yeraltı şehrindeki mekanlar birbirine uzun galeriler ve labirent gibi tünellerle bağlanmıştır. Mevcut bulgular ışığında dönemin önemli sanayi kuruluşu olan 6 tane bezirhaneye ulaşılmıştır. Bezirhanelerde keten tohumu başta olmak üzere çeşitli bitkilerden elde edilen bezir yağı, ilaç sanayi, vernikleme, mutfakta yemek yağı ve kandiller için olmak üzere çeşitli amaçlarda kullanılmıştır. Buranın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin en önemli nedeni hem vadinin içinden akan derenin varlığı hem de jeopolitik açıdan son derece güvenli olmasıdır. Buluntular arasında bölgede günlük hayatta kullanılan öğütme taşları, el değirmenleri, kalıplar, çanak çömlek, metal buluntular, ahşap kullanım aletleri gibi malzemeler yer almakta olup 708 adet lüle ile ülkemizde aynı yerden çıkan muazzam bir lüle koleksiyonuna ulaşılmıştır. 2. Mahmut döneminden itibaren 1808-1839 ağırlıklı olarak Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz döneminde tarihlenen 40 adet sikkenin yanı sıra 18. ve 19. yüzyıllarda tarihlenen 270 adet kandil, 45 adet değirmen taşı, 12 adet ezgi taşı, 21 adet tömbeki, 51 adet Şam'dan ve Cumhuriyet döneminde tarihlenen 46 adet kalıp gibi çok sayıda eser bulunmuştur. Bu güçlendirmeleri yeni yapmışlar. Geçen sene yoktu.
Buradan da Kaya Camii'ne geçiliyor galiba. Kaya Camii'nin merdivenleri. Ya başka bir müzeye girişi daha varmış orada. Şimdi gireceğimiz bölümde Haçlı Oda diye geçiyor. Kaya üzerine işlenmiş haç kabartmasının olduğu bu oda alandaki en eski yerlerden biri olup mimari özellikleri bakımından Roma döneminde tarihlendiği tahmin edilmektedir. Herhangi bir yazı kaynak bulunmamasından dolayı dini ritüel odası olduğu düşünülmektedir. Burada bir tane papaz resmi var. Onun mezarı mı bulundu acaba? Ha, burada haç işareti burada. Haçlı kilise diye bunu diyorlar. Demek ki sonraki zamanlarda etrafına ilave odalar eklenerek ihtiyaç doğrultusunda farklı amaçlarla kullanılmıştır. Bu bölümün devamında çok katlı mezarlar, ritüel alanı, Bizans dönemine tarihlenen bir kaya kilisesi, mezarlık alanı gibi yapıların iç içe olduğu bir kompleks karşımıza çıkmaktadır. Kaya kilisesinin içindeki duvar resimlerinde İncil tasvirlerinin yanı sıra Aziz Antipas ve dönemin diğer azizlerinin tasvirlerinin olması mimari ve üslup özellikleri bakımından bu kilisenin Tattarin bir nolu kilise ile çağdaş olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Kaya Kilisesi'nin yapılışı için 1215-1217 tarihi aralığını vermemiz mümkündür. Daire kapıyı görüyorsunuz, yuvarlak. Burası da kaçış tüneliymiş. Birinci teras, ikinci kat, 10 nolu mekan. Burası şırahaneymiş. Yani üzümleri ezdikleri yer. Burada bir tane karanlık oda var. Geniş oda ama karanlık, bir şey gözükmüyor. Arkadaşlar Kayaşehir'i gezdik. Şimdi bir de yukarıdaki